en başta kişilerin niyeti çok önemli. Yani biz örneğin bir kurban satın alacağımızda şu an 3 kişi bir araya geldik ama ya dedik ki bu kurban büyük bir kurban. Biz bunu 6 kişide keseriz, 7 kişide keseriz. Hayvanı satın alırken 6 kişide, 7 kişide olsa olur düşüncesiyle o hayvanı satın aldık ama aldığımızda 3 kişiydik. Ona 4. hissedarı da ekleyebiliriz, 5. hissedarı da ekleyebiliriz, 6.'yı da 7.'yi de ekleyebiliriz. Çünkü en baştan yola çıkış amacımız neydi? Böyleydi. Böyle olursa hiçbir sıkıntı yok. Bakın en başta daha sonra birilerini de ilave ederiz düşüncesi var ise kurbanlığı satın almadan evvel bir sıkıntı yok. Ama öyle değil de biz 5 kişi bir araya geldik, karar verdik. 5 kişilik gittik bir hayvan bulduk, pazarlığını yaptık, hayvanı satın aldık. Ondan sonra işte aradan bir zaman geçti. Belki tanıdığımız bir arkadaşımız ya beni de aranıza alın dedi. Kıramadık ve onu da almak istedik. Şimdi alabilir miyiz, alamaz mıyız? Biz normalde örneğin hayvanın bedeli 50.000 lira olsun. 5 kişi, kişi başına ne miktar ödeyecektik? 10.000 TL. Aslında Rabbimize biz şunu demiş olduk. Rabbim ben sana bugünkü imkanım, gücüm olarak 10.000 TL'lik bir kurban hediye edeceğim. Demiş oldum değil mi? İlk başta o kurbanı o niyetle, o bilinçle satın aldım. Ama o 6. kişiyi dahil ettiğimde benim ödeyeceğim rakam isterseniz düşecektir. 10.000 liranın altına düşecektir. Yani ben az önce Rabbim sana 10.000 liralık bir kurban hediye edeceğim derken araya 6. bir kişi girdiğinde o zaman bu rakam düşmüş olacak ve Rabbime verdiğim sözü aslında yerine getirememiş olacağım. Böyle bir süreç alimlerimiz tarafından mekruh görülmüştür. Mekruh kabul edilmiştir. Bir şekilde 6.'yı da dahil etseler, her biri kurbanını kesse, yani bu şekilde kurban kesilse, eşit bir şekilde 6'ya dağıtılsa kurbanları geçerli midir? Geçerlidir. Ama bu sefer ne olmuş olur? Başta 10.000 lira söz vermiştim ama benim hissem örneğin düştü 7.000 lira. 7.000 lira bedel ödemiş oldum. Bundan dolayı sözümde bir cayma gibi değerlendiriliyor. O yüzden mekruh kabul ediliyor bu. Baştan kardeşlerimizin hesaplarını, kitaplarını iyi yapmalarını tavsiye ederiz. Hatta o aradaki bedelin de fakir fukaraya tasadduk edilmesi tavsiye edilmiştir. Yani başta benim hisseme düşen 10.000 liraydı. Bir kişiyi daha dahil ettiğim için düştü hissem örneğin 7.000 liraya. O arada 3.000 lirayı fakir fukaraya. Çünkü şunu demiş oldum. Ya Rabbi ben sana 10.000 lira sözü vermiştim. Hani 7.000 lira kurbanın bedeli, o 3.000 lira da yine fakir fukaraya gitsin düşüncesiyle o 10.000 lirayı yine biz cebimizden en baştan öne çıkarmayı taahhüt etmiştik. Taahhüdümüze, sözümüze sadık kalma maksatlı bu tavsiye edilmiştir. Dolayısıyla baştan netleştirdikten sonra 5 kişi adına alınan ve 5 kişi kesilmek üzere yola çıkılan bir kurbana bir 6. kişinin, bir 7. kişinin dahil edilmesi mekruh görülmüştür. Ama en baştan ben bunu zaten 6 kişi keseceğim, ben bunu zaten 7 kişi keseceğim diye yola çıkıldıysa, ilk başta 2 kişi bile yola çıkılsa 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'ı, 7'ye kadar ekleme yapabilirler. Çünkü en baştaki niyetleri öyledir. Teşekkür ederiz hocam. Peki bunun sınırı 7 midir hocam? Tabii 7'den fazla olmaz herhalde. Elbette. Yani küçük başlar bir kişi adına kesilir, 2 kişi kurbanı birleşerek kesemezler. Bir hisseyi veya bir küçük başı ya da 7'nin üzerine geçemez büyük başlar. Sığır ve devede en fazla 7 kişi adına kesilebilir. 8. kişi girdiğinde Hanefi mezhebine göre bütün hepsinin kurbanı geçersiz olur. Hanefi mezhebinde hüküm böyledir. Şafii mezhebinde hüküm biraz daha farklıdır ama Hanefi mezhebi bu konuda her birinin kurban niyetiyle girmesi gerektiğini söyler. 8. kişi girdiğinde artık o kurban olmaktan çıkar, ete dönüşür ve hepsinin ibadetini etkileyen bir hale gelir.